Bugün elimizdeki kaynaklarla 20. yüzyıl başı Kürt tarihinde gerçekten çok önemli bir ismi Şeyh Mahmud Berzenci'yi konuşacağız. Evet, oldukça ilgi çekici bir figür. Kimdi bu lider? Neden İngilizlerle önce bir işbirliği yaptı da sonra onlara baş kaldırdı? Bir de hep duyduğumuz o Kürdistan Kralı unvanı var. Nedir bunun aslı? Gelin bu karmaşık döneme ve Berzenci'nin mücadelesine biraz daha yakından bakalım. Tabii, kaynaklar gerçekten de çok katmanlı bir portre sunuyor önümüze. Yani Berzenci sadece dini bir önder değil, aynı zamanda modern Kürt milliyetçiliğinin şekillenmesinde rol oynamış siyasi bir aktör. Özellikle Osmanlı'nın sonu, İngiliz işgali dönemi, o dönemdeki rolü kritik sanırım. Kesinlikle. O dönemdeki adımları, bölgedeki dinamikleri anlamak için anahtar niteliğinde. Süleymaniye merkezli bu mücadelenin ne kadar çetrefilli olduğunu belgeler açıkça gösteriyor. O zaman en baştan alalım. Şeyh Mahmud kimdir? Nasıl bir aileden geliyor? Nasıl bir çevresi var? Şöyle, kaynaklara göre 1878 ya da 1881 Süleymaniye doğumlu. Berzenciler bölgede çok köklü, çok saygın bir aile. Kadiri tarikatına mensup, yani güçlü bir Sufi geleneğe dayanıyor ailesi ve kendisi. Sadece dini bir kimliği yok ama değil mi? Hayır hayır, aynı zamanda entelektüel bir yanı da var. Kürtçe, Arapça, Türkçe, Farsça biliyor. Şiirle de ilgileniyor. Babası Şeyh Said, dedesi Kaka Ahmet de zaten bölgede çok etkili dini liderler. Bu aile mirası onun halk üzerindeki etkisinin de temelini oluşturuyor aslında. Peki bu kadar güçlü bir figür neden İngilizlerle karşı karşıya geldi? Sanki başta bir anlaşma durumu varmış gibiydi. Aynen öyle. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bitti, Osmanlı bölgeden çekildi. İngilizler ne yaptı? Musul vilayetini işgal etti. 1918'de Şeyh Mahmud'u Süleymaniye'de bir tür yerel yönetici, hükümdar olarak atadılar. Belki de onu böyle kontrol altında tutarız diye düşündüler. Ama işler öyle gitmedi. Hiç gitmedi. İngilizlerin Kürtlere vaat ettiği özerklik sözleri havada kaldı. Bölgeyi doğrudan yönetmek istediler. Özellikle de petrol zengini Musul'u yeni kurulan Irak'a bağlama niyetleri ortaya çıkınca Berzenci için bu kabul edilemez bir durumdu. Anlıyorum. Onun hedefi başkaydı. Onun hedefi bağımsız bir Kürdistan'dı. Bu da İngilizlerin bölgedeki çıkarlarıyla, yani petrol ve Birleşik Irak planıyla tamamen çatışıyordu. Bu çatışma ne zaman somutlaştı peki? İlk kıvılcım ne zaman çıktı? İlk büyük başkaldırı 1919'da. Bazyan geçidinde çatışmalar yaşandı. Orada yaralanıyor, esir düşüyor ve İngilizler onu ta Hindistan'a sürgüne gönderiyor. Hindistan'a kadar. Evet, binlerce kilometre uzağa. Ama bu olay mücadelesinin sonu olmadı aslında. Belki de daha keskinleştiği bir dönemi başlattı diyebiliriz. Peki İngilizlerden öncesine Osmanlı dönemine dönelim biraz. Babası bir kardeşinin İttihatçılar tarafından öldürüldüğü bilgisi var kaynaklarda. Bu durum Osmanlı ile ilişkisini nasıl etkiledi? Kürt milliyetçiliğiyle bağı nasıldı o dönemde? Evet, o olay önemli. Kaynaklar 1909'da babası Şeyh Said ve kardeşinin Musul'da öldürülmesinde dönemin Osmanlı yönetimindeki İttihatçıların, yani o Türkçü politikaları güden grubun rolü olduğuna işaret ediyor. Bu olay Berzenci'nin merkezi otoriteye karşı güvensizliğini epey artırmış olmalı. Dolayısıyla Osmanlı'nın son dönemlerinde tavrı netleşiyor. Osmanlı'nın son yıllarında Kürt özerklik taleplerini desteklediğini görüyoruz. Ama imparatorluk dağılıp İngiliz işgali başlayınca rotasını tamamen bağımsız bir mücadeleye çeviriyor. Modern Kürt milliyetçiliği açısından baktığımızda Süleymaniye'de 1918'de ve özellikle 1922'de kurduğu hükümetler... 2 kez hükümet kuruyor. Evet. Kürtçe eğitimi desteklemesi, Bangi Hek yani Hak Çağrısı gibi Kürtçe gazeteler çıkarması, bunlar hep ulusal bir kimlik inşa etme çabaları olarak görülebilir. Gelelim şu meşhur Kürdistan Kralı unvanına. Bu biraz kafa karıştırıcı. İngilizler mi verdi bu unvanı yoksa kendi kendine mi ilan etti? Şöyle, İngilizler resmi olarak böyle bir ünvan vermedi kesinlikle. Ama 1918'de onu hükümdar olarak atamaları belki bir tür zemin hazırladı diyebiliriz. Yani bir dayanak noktası oldu belki de. Olabilir. 1922'de Hindistan sürgününden dönüp Süleymaniye'de yönetimi ikinci kez ele aldığında kendisi bu Melik yani kral unvanını benimsiyor.
Bu adım hem kendi otoritesini pekiştirmek hem de dağınık haldeki Kürt aşiretlerini ortak bir amaç etrafında birleştirmek için stratejik bir hamleydi aslında. İlginç. Peki İngilizler ne dedi bu duruma? Kaynaklar İngilizlerin de bazen, belki biraz da propaganda amaçlı, ondan King Mahmut diye bahsettiğini belirtiyor. Yani tamamen yok saymadılar ama resmi bir tanıma da olmadı. Anladım. Sürgünden döndü, krallığını ilan etti. Peki sonrası mücadele nasıl devam etti ve nasıl bitti? İşte o 1922'deki ikinci denemede pek uzun ömürlü olamadı. İngilizler bu bağımsızlık girişimini kendi planlarına, yani Irak projesine ciddi bir tehdit olarak gördüler. Bu sefer çok daha sert müdahale ettiler. Nasıl bir müdahaleydi bu? Özellikle İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, yani RAF'ın bombardımanları çok etkili oldu. 1923-24 gibi bu hareket bastırıldı. Şeyh Mahmud yine dağlara çekilmek zorunda kaldı. Pes etmedi ama galiba. Etmedi. 1930'da bir kez daha toparlanıp devlet ilanı gibi bir girişimde bulundu ama 1931'de tekrar yenildi ve bu kez İran'a sığındı. Sonrası yine sürgün, Irak'ın güneyine gönderildi. Yıllar sonra 1941'de Süleymaniye'ye dönmesine izin verdiler. 1956'da da orada vefat etti. İngilizlerin tavrındaki bu 180 derecelik dönüş çok çarpıcı. Önce bir tür destek, sonra tamamen karşısına geçip ezme. Kaynaklar bunu neye bağlıyor? Tek sebep Berzenci'nin bağımsızlık hedefi miydi? Temel sebep buydu, evet. Berzenci'nin bağımsızlık ısrarı, İngilizlerin o petrol zengini Musul'u kontrol altında tutma ve Bağdat merkezli bir Irak devleti kurma stratejisiyle doğrudan çakıştı. Talep ciddileşince Berzenci bir müttefikten bir düşmana dönüştü onlar için. Ama tek faktör bu değildi sanırım. Değildi. Kaynaklar başka bir önemli faktörün de altını çiziyor. Kürt aşiretleri arasındaki bölünmüşlük ve rekabet. Maalesef bu sıkça karşılaşılan bir durum. İngilizler bu iç çekişmeleri çok iyi kullandılar. Kendi lehlerine çevirdiler. Yani bazı aşiretler destek vermedi mi? Aynen öyle. Bazı aşiret liderlerinin İngilizlerle işbirliği yapması veya Berzenci'ye yeterli desteği vermemesi, hatta bazen karşı çıkması, mücadelenin zayıflamasında çok önemli bir rol oynadı. Yani hem dış müdahale hem de iç faktörler, iç bölünmeler etkili oldu diyebiliriz. Peki Şeyh Mahmud'u dönemin diğer Kürt liderleriyle, mesela aklıma Şeyh Said geliyor, Simko Şikak geliyor. Onlarla karşılaştırdığımızda ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar görüyoruz? Çok temel benzerlikler var aslında. Hepsi, yani bu liderlerin hepsi, çöken imparatorlukların ve kurulan yeni düzenlerin ortasında kendi halkları için bir statü, bir gelecek arayışındaydı. Ulusal bilinç ve bağımsızlık hedefi ortaktı çoğunda. Liderlik biçimleri de benziyor mu? Evet, çoğu Şeyh Mahmud gibi dini kimliklerini, şeyhlik gibi siyasi ve askeri liderlikle birleştirdi. Aşiret desteğine dayanarak merkezi otoritelere, yani Osmanlı'ya, İngilizlere, İran'a karşı silahlı direnişler yürüttüler. Karşılaştıkları zorluklar da benzer miydi? Maalesef evet. Büyük güçlerin politikaları arasında sıkışıp kalmak ve belki de en önemlisi Kürtler arasındaki o iç bölünmeler, rekabetler, hatta ihanetler, bunlar hepsinin karşılaştığı trajik sorunlardı. Belki Şeyh Mahmud'un Kadiri olması, Nakşibendi olan Şeyh Said'den farklı bir bölgesel dinamik yaratmış olabilir ama temel mücadele çerçevesi ve ne yazık ki sonuçları oldukça paralel seyretti. Anlıyorum, yani Berzenci'nin hikayesi aslında 20. yüzyıl başı Orta Doğu'sundaki o büyük alt-üst oluşu, eski düzen yıkılırken yeni sömürgeci güçlerle yerel ulusal hareketler arasındaki o karmaşık, çoğu zaman da trajik mücadeleyi çok iyi özetliyor. Kesinlikle öyle. Şeyh Mahmud Berzenci'nin mücadelesi, dönemin acımasız güç siyaseti, aşılamayan iç sorunlar ve tabii ki dış müdahaleler nedeniyle somut bir başarıya ulaşamadı belki. Ama onun o bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme iradesi, Kürt tarihinde ve kolektif hafızasında çok güçlü bir sembol olarak yaşamaya devam ediyor. Bu tartışılmaz. Bu kapsamlı değerlendirme için çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz için de belki şunu düşünmek ilginç olabilir. Eğer Şeyh Mahmud gibi figürlerin o dönemde başlattığı bu tür bağımsızlık hareketleri farklı sonuçlansaydı, yani başarılı olabilseydi, acaba bugünkü Orta Doğu haritası ve siyaseti ne kadar farklı olurdu? Üzerine gerçekten kafa yormaya değer bir soru.